Durdurun. Tam şu anda hayatınızı karartan biri yanınızda olabilir ve siz farkında bile olmayabilirsiniz. Atalarımız yüzyıllardır uyarıyordu ama biz dinlemedik. Şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı. Hayatınızdaki bu 10 tip insandan birini tanıyorsanız, onlara verdiğiniz her saniye aslında ömrünüzden çalınmıştır. Size şok edici bir gerçek söyleyeyim. 50 yıldır tanıdığınız en yakınınız bile bu listede olabilir. Kadim söz der ki, yılan sokar, izi kalır, yalancı dost vurur, izi kalmaz. İşte bugün izi kalmayan ama ömrünüzü çalan 10 insan tipini tek tek deşifre edeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin ve bize bu insanların hangisinin hala hayatınızda olduğunu yazın. Bu insanları nasıl tanıyacağım dediğinizi duyar gibiyim. İnsanları tanımanın ilk kuralı gözlemdir. Eskiler söz gümüşse sükût altındır sözünü boşuna dememiştir. Bir insanı tanımanın en emin yolu onun sözlerinden çok davranışlarını izlemektir. Ağzından çıkan laflar değil, hayata tutunuş şekli insanın gerçek yüzünü gösterir. Atalarımız her zaman kişinin özünü anlamak için sofrasına, dostuna ve sözüne bak derlermiş. İşte tam da bu yüzden bir insanın kim olduğunu anlamak için sabırla gözlem yapmak gerekir. Ve bana inanın, bu düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Şimdi gelin, bu tip insanların her birini tek tek inceleyelim ve neden onlara güvenmemeniz gerektiğini birlikte anlayalım. 1. İkiyüzlüler. Birinci insan tipimiz belki de en sinsi olanıdır. İkiyüzlü insanlar. Yüzünüze gülerler ama arkanızdan tabiri caizse iş çevirirler. Atalarımız yüzüne gülen, arkandan vuran insanlara karşı hep uyarmışlar bizi. Ve ne kadar haklıymışlar. Bu insanlar kamufle ustalarıdır. Yanınızda candan bir dost gibi görünürler ama arkanızı döndüğünüzde bambaşka bir insana dönüşürler. İkiyüzlülük, karaktersizliğin en belirgin işaretidir. Çünkü bu insanların gerçek bir yüzü yoktur. Durum ne gerektiriyorsa ona göre maske takarlar. Bugün sizinle beraberlerdir çünkü sizden fayda görürler. Yarın düşmanınızla beraberdirler çünkü ondan daha fazla fayda görürler. Eski büyüklerimiz ne güzel söylemişler. Sahte dost en tehlikeli düşmandır. İkiyüzlü insanlar tam böyledir. Gözlerinin içine bakarak yalan söylerler ve vicdanları bile sızlamaz. Bu tiplerle aranıza mesafe koyun. Çünkü sizinle olan ilişkileri hiçbir zaman samimi değildir. Her şey çıkar ilişkisidir. Eğer bir insan herkese farklı yüz gösteriyorsa, bilin ki size de gösterdiği yüz gerçek değildir. Maskeleri fark ettiğiniz anda taleplerini yazılı hale getirin ve teması azaltın. İkiyüzlünün en sevmediği şey şeffaflıktır. 2. Arkadan konuşanlar. İkinci insan tipimiz dedikodu düşkünü kimselerdir. Eski deyişlerde, söz ağızda, sır yürekte kalmalı denir. Ama bu insanlar için sır diye bir kavram yoktur. Dikkat edin. Eğer biri yanınızda bir başkasının sırlarını açığa vuruyorsa, bu neredeyse matematiksel bir işarettir. Sizin sırlarınızı da anlatacaktır. Bilgelik şunu söyler, ağzı sıkı olanın sandığı da sıkıdır. Dedikodu yapmak bu tipler için sadece bir alışkanlık değil, bir zevktir. Başkalarının hayatını konuşmaktan, günahlarını yaymaktan, zaaflarını teşhir etmekten haz alırlar. Ve en tehlikelisi, bunu yaparken kendilerinin iyi niyetli olduğuna inanırlar. Küçük bir test yapın. Aynı bilgiyi iki kişiye iki farklı ayrıntıyla verin. Hangisi size geri dönerse kaynağı oradadır. Dedikoducu bilgiyle oynar, güvenilir insan düzeltir. Bu insanlara dikkat edin. Çünkü sizin hakkınızda söyleyecek hiçbir şey bulamasalar bile uydurarak konuşurlar. Atalarımız boşuna yalancının mumu yatsıya kadar yanar dememiş. 3. Kendini her şeyin merkezine koyanlar. Üçüncü insan tipi en tehlikelilerindendir. Sürekli kendinden bahseden, her konuşmayı kendi hikayesine çeviren, başkalarının varlığını bile umursamayan kişilerdir. Tecrübeler gösteriyor ki, kendini beğenmiş at sahibini taşımaz. İşte tam da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu tip insanlar için dünya sadece kendi etrafında döner. Her zaman ilk sırada kendi ihtiyaçları vardır.
Eski büyüklerimiz kibir ile giden zilletle gelir derlerdi. Bu insanlar kendi imajlarını her şeyin üstünde tutarlar. Hiç kimseyi kendileriyle aynı seviyede görmek istemezler, hatta görmezler. Kendi parlak görüntülerini korumak için herkese zarar verebilirler. Hatta size bile en tehlikeli yanları, hatalarını asla kabul etmezler. Her zaman suçu başkalarına atarlar. Konuşurken sadece kendilerini dinletir, başkalarının fikirlerine kulak asmazlar. Siz konuşmaya başladığınızda araya girip sözü hemen alırlar. Eskiler ne güzel söylemiş, söz dinlemeyenin baş ağrısı dinmez. Kendinize şunu sorun. Yanınızdaki insan sürekli ben, benim, bana diyorsa sizin için asla biz demeyecektir. Böyle birine güvenmek, kırılgan bir dala tutunmak gibidir. Er ya da geç düşersiniz. Bir sohbetten sonra sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Muhtemelen konuşma değil, tek kişilik gösteri izlediniz. 4. Hep sorunlu, hep dertliler. Dördüncü insan tipimiz sürekli sorunlarla yaşayan, her zaman dertli bireylerdir. Şimdi dikkat edin, hayatta herkesin sıkıntısı olur. Ama bazıları vardır, sorun onların yaşam tarzıdır. Eski metinlerde şöyle geçer, bela, bela peşinde koşanı bulur. Bu insanlar kendi kötü kararlarından, duygusal kontrolsüzlüklerinden kaynaklanan sürekli sorunlarla boğuşurlar. Ve en kötüsü, sizi de bu bataklığa çekmek isterler. Kadim öğretilerde vardır. Dertliyle oturursan, derdin artar. Bu insanların hikayelerine fazla sempati gösterirseniz, onların sorunları sizinki haline gelir. Çünkü onlar sorun çözmek değil, sorunlarını paylaşmak isterler. Sorunlarını paylaştıkça hafiflerler. Her gün yeni bir drama, her hafta yeni bir felaket ve hep başkalarının suçu. Asla belki ben yanlış yaptım demezler. Atalarımız ne derdi? Ayağını denk al ki başın derde girmesin. Ama bu insanlar hiç denk almazlar. Elbette zor zamanda dostlarımıza destek olmalıyız. Ama sürekli sorunlu yaşayan, hiç ders almayan, hep aynı hataları tekrarlayan kimselerden de uzak durmalıyız. Çünkü zaman geçtikçe sizi de batırırlar. Buraya dikkat edin. Sizi sadece kriz anlarında hatırlıyor, iyi günlerinde ortadan kayboluyorsa bu bir drama döngüsüdür. Rolünüz dinleyici değildir. Onun kurtarıcısı yapılmak isteniyorsunuzdur. 5. Sizi sürekli sinirlendiren, hep kışkırtıcı davrananlar. 5. insan tipimiz sinir bozucu, manipülatif kimselerdir. Hayatta her şey yolunda giderken sadece belirli bir kişinin yanında kendinizi kötü hissediyorsanız durmalı ve düşünmelisiniz. Bilgelik şunu söyler: kötü arkadaş yılanın zehrinden beterdir. Bazı insanlar vardır, yanlarında olmak sizi yorar, stres yaşatır, huzursuz eder. Ve en kötüsü, bunu bilinçli olarak yaparlar. Bu insanlar planlarını ince ince işlerler. Sizin kafanızı karıştıran jestler yaparlar, üstü kapalı sözler söylerler, şüphelerinizi beslerler. Sizi kendi psikolojik oyunlarının içine çekerler ama ne yaptıklarını tam olarak anlayamazsınız. Uzun yılların yaşam tecrübesiyle bilirsiniz ki bazı insanlar sadece zevk için böyle davranır. Hayatlarında bir boşluk vardır ve onu başkalarını rahatsız ederek doldururlar. Büyüklerimiz kötü dost, seni dikenli yolda yürütür derlerdi. Eğer bir insan sizi sürekli sinirlendiriyorsa, küçük düşürüyorsa, aşağılıyorsa, bunun nedeni sizin kusurlarınız değildir. O kişinin karakterindeki bozukluktur. Bu sözü asla unutmayın. Arı bal yapar, yılan zehir saçar. Herkes karakterine göre hareket eder. Onların doğası kışkırtmaksa, sizin doğanız sınır koymak olmalıdır. Buraya kadar geldiyseniz ve bize katılıyorsanız yorumlara 5 yazın, kaç kişiyiz görelim. 6. Sürekli eleştiren, hep kusur bulanlar. 6. insan tipimiz başkalarını sürekli eleştiren, her şeyde kusur bulan kimselerdir. Bu insanlar asla rahat etmezler ve kimseyi de rahat ettirmezler. Bilgelik şunu hatırlatır: başkalarının kusurunu büyüten, kendi hatasını görmez. İşte eleştiri düşkünü insanlar tam böyledir.
Herkesin hatasını görürler ama kendi yanlışlarını asla görmezler. Hatta kendilerini kusursuz bulurlar. Atalarımız da boşuna söylememiş. Her yüz güler ama her kalp dost olmaz. Sürekli eleştiren insanlar kimseyi beğenmez, kimseyi kabul etmez. Hep daha iyisini isterler ama asla tatmin olmazlar. Bu insanların genellikle mutsuz ve kötü niyetli oldukları bilinir. Çünkü içlerindeki mutsuzluğu başkalarını eleştirerek dışarı vururlar. Sizin başarınızı kıskanırlar, mutluluğunuzu hazmedemezler. En tehlikeli yanları, başkaları hakkında kötü konuşmalarıdır. Birisi hakkında kolayca kötü konuşuyorlarsa, sizin hakkınızda da aynısını yapabilirler. Eskiler dost kara günde belli olur derlerdi. Ama eleştiri düşkünü kimseler hem kara günde hem ak günde sizin aleyhinize konuşurlar. Bu insanlara anlayış göstermeyin. Çünkü sizin anlayışınızı zayıflık olarak görürler ve daha da ileri giderler. Basit test. Konuştuğunuz birinin 3 iyi yanını art arda sayamıyorsa, eleştiri alışkanlığı onun karakteri olmuştur. 7. Aşırı meraklı, her şeyi bilmek isteyenler. 7. insan tipimiz aşırı meraklı bireylerdir. Şimdi dikkat edin. Normal merakla aşırı merak arasında fark vardır. Kadim bilgiler der ki, merak öğrenmenin anahtarıdır ama fazlası kapıyı kırar. Bazı insanlar vardır. Sizin hayatınızın her ayrıntısını bilmek isterler. Ne kadar kazanıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, kiminle görüşüyorsunuz, ne alıyorsunuz, hepsi onların gündemindedir. Atalarımız da boşuna dememiş, kıskanç göz gördüğünü büyütür. Aşırı meraklı insanlar çoğu zaman kıskançlıkla hareket ederler. Sizin hakkınızda bilgi toplarlar, sonra bu bilgileri ya dedikodu malzemesi yaparlar ya da size karşı kullanırlar. Normal merakla kişilerle taciz edici boyutlarda olan merakı ayırt etmek gerekir. Birisi sizin hayatınız hakkında genel sorular soruyorsa bu normaldir. Ama çok daha derine inip her konuyu deşiyorsa bu tehlike işaretidir. Özellikle bir kişi aynı soruyu farklı şekillerde defalarca soruyorsa durun ve düşünün. Aşırı meraklı kimseler sizin mahremiyetinize saygı duymazlar. İstediklerini öğrenene kadar da sizi soru bombardımanına tutmaya devam ederler. Bu tipler karşısında sınırlarınızı net çizin. Kimi bilgileri kendinize saklayın. Çünkü bilgi güçtür ve yanlış ellerde silah olur. Sınırınızı koyun. Bu konu özelim. Konuşmak istemiyorum, deyin. Bir süre sonra farklı şekilde aynı konu hakkında sorular sormaya devam ediyorsa, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum deyin ve konuyu değiştirin. Buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna dokunun. Sıradaki 2 tip sizi daha da şaşırtacak. 8. Herkesin dostu olan aşırı popülerler. 8. insan tipi herkesle dost olan aşırı popüler kimselerdir. Ama herkes onu seviyor diyorsanız bir durun ve düşünün. Kadim öğretilerde vardır. Herkesin dostu olan kimsenin gerçek dostu yoktur. Çünkü gerçek dostluk seçicidir. Herkesin gözüne girmek isteyen biri aslında özgün değildir, samimi değildir. Bu tipler sürekli popüler olmayı, beğenilmeyi, alkışlanmayı hedeflerler. Her zaman ilgi odağı olmak isterler. Ve bunun için gerekirse her türlü maskeyi takarlar. Sizinle birlikteyken size göre davranırlar. Başkasıyla birlikteyken ona göre. Atalarımız dost acı söyler derlerdi. Ama aşırı popüler kişiler asla acı söylemezler çünkü sevilmek isterler. Size gerçekleri değil, duymak istediklerinizi söylerler. Bu yüzden onlara körü körüne güvenmek tehlikelidir. Bunca sene edindiğiniz tecrübelerle şunu öğrenmişsinizdir. Az ama öz dostluk, çok ama yüzeysel tanıdıklıktan iyidir. Büyüklerimiz der ki, bir gerçek dost, 1000 tanıdıktan değerlidir. Herkesle iyi geçinen insanlara şüpheyle bakın. Çünkü prensip sahibi olanların her ortama ayak uydurması mümkün değildir. Bugün sizinle aynı fikirde olanın yarın tam zıttını savunduğunu görürsünüz. Mesele hakikat değil, alkıştır. 9. Kararsızlar. 9. insan tipimiz kararsız bireylerdir. Peki neden bu kimselere güvenilmez? Düşünün bir kere. Kendi hayatında karar veremeyen biri size nasıl güvenilir olabilir ki? Eskiler der ki,
Rüzgar nereye esse, daldan dala konan oraya gider. Kararsız insanlar da tıpkı böyledir. Bugün bir fikirdeler, yarın bambaşka bir yerdeler. Ne prensipleri vardır ne de sağlam değerleri. Bu kimselerin en büyük sorunu şudur: kendi kişilikleri henüz tam oluşmamıştır. Belirli bir yaşa gelmiş bir insan hala hayatın neresinde durduğunu bilmiyorsa o insana nasıl güvenirsiniz? Büyüklerimiz boşuna dememiş: daldan dala konan yuva kuramaz. Kararsız bireyler güçlü karaktere sahip değillerdir. Her gün farklı bir kişiliğe bürünürler. Bugün sizin yanınızdadırlar, yarın düşmanınızın. Bugün bir şeye inanırlar, yarın tam tersine. Onlara güvenmek, freni olmayan bir araca binmek gibidir. Nereye gideceğinizi asla bilemezsiniz. Kadim öğretiler der ki, yol bilmeyen yolcu hiçbir yere varamaz. İşte kararsız kimseler tam da böyledir. Bir kararlarını 72 saat değiştirmeden sürdürebiliyorlar mı? Cevap hayırsa onlara kritik işler teslim etmeyin. 10 dinliyormuş gibi yapanlar. 10. ve son tipimiz dinliyormuş gibi yapan bireylerdir. Bunlar bugünün en yaygın problemidir. Önünüzde dururlar ama aslında orada değillerdir. Atalarımız der ki, söz söyleyenin dinleyeni olmalı. Gerçek bir sohbette karşınızdaki kişi size gözleriyle, tavrıyla, dikkatiyle eşlik etmelidir. Ama bu tipler telefonlarıyla oynar, etrafa bakar, kafasında başka şeylerle meşgul olur. Siz anlatırken aslında sizi gerçekten dinlemezler. Bilgelik şunu söyler: İnsana verilen en büyük saygı onu dinlemektir. Eğer biri sizi dinlemiyorsa size saygı duymuyordur. Bu kadar basit. Düşünün. Hayatınızda öyle insanlar vardır ki onlara içtenlikle bir şey anlattığınızda gözleri boş boş bakar. Söyledikleriniz onların zihninde yankılanmaz. Çünkü kalplerinde yer açmamışlardır. İşte bu en büyük hakarettir. Birisiyle konuşurken karşınızdaki kişi dikkatsizse, hatta daha da kötüsü siz konuşurken telefonuyla oyalanıyorsa, bu açıkça sizi yok saymaktır. Böyle durumlarda konuşmayı kesin. Çünkü değerli vaktiniz boşa gidiyor. Eskiler boşuna söylememiş: dinlemeyen ders de almaz. İlgi göstermeyen insanlarla vakit geçirmek zorunda değilsiniz. Ömrünüz boyunca öğreneceğiniz en önemli derslerden biri şudur: zaman kıymetinizdir. Kulak vermeyene kelime vermeyin. Bu 10 tip insanı tanımak ve onlardan uzak durmak hayatınızın kalitesini büyük ölçüde artıracaktır. Şu sözü hatırlayın: İyi insan seç, iyi insan ol. Kendinizi korumak, başkalarını dışlamak değil, sınırları hatırlamaktır. Hangi tip sizde en çok yankı uyandırdı? Yorumlarda buluşalım. Şimdi kendinize sorun: bu 10 tipten hangisi hala hayatınızda var? Yorumlarda bizimle paylaşın. Sevdiklerinize videoyu gönderin. Belki de bir başkasının uyanmasına vesile olursunuz. Atalarımızın sözüyle bitirelim: akıllı düşman, ahmak dosttan hayırlıdır. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.